Yağ damlamasın diye silkeliyor. Sevgili dostlar, inanın kokusu bir harika. O soğanın verdiği aroma koku var ya, taze soğanın kokusu beni mest etti. Nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız kanalımızı takip edin. Daha birçok enfes tarifler kanalımızda mevcuttur. Sevgili dostlar, bugün böyle harika bir hamur yapacağım size. Siz de güzelliğini göreceksiniz. Malzemelerimiz de çok basit ve çok kolay. Bir tane kapya biberimiz var. Şöyle bir demet yeşil soğanımız var. Yarım bağ maydanozumuz var. Bir bardak sütümüz var. Mayamız var. Şekerimiz var. Karabiberimiz var. Pul biberimiz var. Tuzumuz var. Şimdi yumurtalarımızı kırıp elimi yıkayıp devam edelim. Pardon, unumuz da var bu arada. Şöyle bir. Kahvemin içine çiğ yumurta gitti. Oraya nereye gittiler be, sen de bana kandırıyorsun be. Böyle. Şimdi bir su bardağı sütümü koyuyorum. Bir paket mayamı koyuyorum. İki kaşık şekerimi koyuyorum. Bir de yarım tuzumu koyuyorum. Şöyle çok az bir karabiberimi koyuyorum. Şöyle birazcık da pul biberimi atıp bunu karıştırarak mayalanmaya bırakacağım sevgili dostlar. Bu mayalanana kadar da ben malzememi doğrayacağım. Görüşürüz. Yarım demet maydanozumu, yarım demet yeşil soğanımı olabildiğince küçük doğruyorum. Dostlar, Soğan acı mıymış? evet. Sevgili takipçimden bir tanesi dedi ki, yazmış ki, madem sen aşçıysan bize şöyle eski anılarından bir şeyler anlat. Yemek yaparken hoşumuza gider demiş. Ben de şimdi düşündüm, acaba ne anlatsam diye. Bayat ekmekler köfteye bir yorum vardı anne. Doğrudur, vardır. Şimdi dostlar, bayat ekmeklerimizi değil, bütün her şeyimizi lütfen değerlendirelim. Sevgili dostlar, benim kızım beni kime benzetti biliyor musunuz? Sayın Mesut Yılmaz'a benzetti. Saygı duyulacak bir adam. Durarak konuşuyorsun anne. Allah ondan razı olsun. Hala durarak. Cumhurbaşkanımız. Hanıma hizmet eden herkesi çok seviyorum. Allah herkesten razı olsun. Onun için Şimdi kısa keseceğiz. Niye? neden? Neden? Kızartırken biraz daha uzun çekebiliriz de ondan. Evet. Fatoş bir tane civciv yakalamış balkonunda. Bu büyürse dedi, hani annesini babasını ne soracak mı bir şey dedi. Neva da diyor, bu büyüyünce bize anne baba derse ne olacak diyor. Neva çok fena. Bal topağımız. Allah esirgesin. Ayşegül'ü büyük kızını seviyorum.
Fatoş'un da büyük kızını seviyorum. Sen büyük kızları seviyorsun, işe yarayacak kızları. Yok işe yarayacak değil. Küçükken de onları çok seviyorum. İyi. Hele de Meva'yı. Meva. Bir de Karabiber. Ayşegül'ün kızı. Aşkım o benim. Bakın biz yemek aralarında böyle sohbet ediyoruz. Annem kameradan haberi yok. Kamera açık mıydı? Kız hadi kötü bir şey deseydim ne olacaktı? Vallahi böyle sinsi yılan gibi takip ettim. Sevgili dostlar işte buyurun. İşte buyurun. Düşman uzaklar ama yakınında ara demiş adam. Estağfurullah kızım. Niye düşmanım olasın? Hayır yok, gizlice açtım ya kamera. Yani biz böyle çok sohbet ediyoruz anne kız bu yemekler yapılırken. Edeceğiz tabii. Ne yapalım? Bir bardakta ılık su ilave ediyorum. Karışımımıza. Sonra doğramış olduğumuz malzemelerimizi ekliyorum. Sonra da ununu ekleyeceğim. Sevgili dostlar, şimdi 1 2 3 bardak un koydum. Şimdi güzelce bir karıştıralım bakalım ne çıkacak. Sevgili dostlar, 2 bardak un yeterliymiş. Ben ne yaptım? 1 bardak su daha ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Haklıymışsın. Evet, böyle olacak. Akışkanlık. Anne sen ölmeden bana bir el versene. Ver elini. Ben Mutfak yeteneğim bana geçsin hadi. Ben elimi hiç kimseye veremem Can. Ama anne ben fakir olmayayım. Senin halin de zengin olur. Verdin mi elini? Sol elimi verdim. Çok hainsin. Sağ elini ver çabuk. Sağ elini verir misin? Sağ elimden çalışıyorum, veremem. Hadi vallahi bak şu yeteneğim bana geçsin. Hadi ben çok beceriksizim. Yetenek geçmez sevgili dostlar. Bu benim kızım, beni öldürecek. Hayır, el vermeni istiyorum. Bana bütün yeteneklerini veriyor musun ölünce? İnşallah. Geçsin mi bana? Geçsin kızım. Tamam, ölene kadar sen de, öldükten sonra ben de. İnşallah. Herkes şahit olsun. Tamam. Bak bu kadar, böyle bu akışkanlık da olacak. Şimdi mayaya bırakıyoruz değil mi annem? Evet, şöyle bir 15 dakika mayalanacak. Cacık gibi oldu ha. Evet. Bir 15 dakika mayalansın. Görüşürüz. Görüşürüz abla. Surata bak hele. Suratını asma. Dur bakayım. Deneyeyim. Çok güzel oldu. Şimdi güzelce bunu yapacağız. Allah izin verirse bir de çok güzel olacak. Evet, çok güzel kabardı. Çörek otu, Peygamber Efendimiz ne demiş? Her derde devadır demiş. Şöyle bir de çörek otu atalım bolcana. Şöyle güzelce bir kızartalım. Başta unuttuk diye atmayalım. Oh, harika oldu. Sevgili dostlar, harika pişilerimiz oluyor.
Hamur işi anne. Evet, hamur işi. Bakın kendiliğinden dönüyorlar, şiştiler miydi? Sevgili dostlar, yuvarlak olması için şöyle biraz kepçemizin içinde şöyle yuvarlayıp ondan sonra da içine saldığımızda tam yuvarlak oluyor. Yoksa yamruk yumruk oluyor sevgili dostlar. Yağ damlamasın diye silkeliyorum. Sevgili dostlar, inanın kokusu bir harika. O soğanın verdiği aroma koku var ya, öf, taze soğanın kokusu beni mest etti. Nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız kanalımızı takip edin. Daha birçok enfes tarifler kanalımızda mevcuttur. Onu ilk başta değdirecektin, hiç yapmayacaktı. Yağsız olduğu için sıcağına yapıştı. Yahu ne yapıştı ya? Tamam anne. Kenarına döktüm. Ha. 1, 2, 3.
Demiyor ki çatalı bir elime alayım. Azıcık destekleyin. Aşçı ben miyim? Aşçı ben oldum diye ben Allah'ın kulu değil miyim? Allah'ın ulusun ama benim yapabilecek bir şeyim yok. Senin kanalın, benim kanalım değil bu. Tövbeler Ben en olsun fazla ya. kamera çekerim. O zaman yeme. Sonra bir de yerim. Benim Allah yapabileceğim sana en güzel şey yemek. Tövbeler olsun ya Rabbi ya. Çatal alıp yapacakmışım. Ya anne hiç vallahi beni her şeyi karıştırıyorsun ya. Çok. Ben bir tane yiyeyim mi? Hayır. Zaten yedin bir tane. Bir tane daha yiyeyim. Olur. Senin baban muhtar mı? Benim Sen babam, çok yiyeceksin, ötekiler az yiyecek. benim babam kral. Krallığını kurmuştur öbür dünyaya. Allah rahmet eylesin gani gani. Tabii hizmet edecek yanında bir de Leyla da bulduysa kendine vay gele gayrı keyfine. Babamın hurileri çoktur. Sen öyle sanıyorsun. Öyle Kurban oldu. ol. Kız öyle ölmüş adamı kıskandırtma bana ha. Tövbeler olsun ya Rabbi ya. Sonra bak dua etmekten vazgeçelim ha. Babacığızım aslan gibiydi. Oralarda huri bulduysa duayı gösteririm ben ona. Ben seni de onun üstüne gömeyim de sen gör. O zaman babanın üstüne beni göm de o hurileri görsün o. He. Artık babamla evli değilsin. Ne münasebet. Kim demiş onu? Nikah düştü. Babam hür ve özgür bir adam artık. Tabii. Gerçek. İstiyorsan git alimlere sor. Tabii. Nehir'cim gel şununla bir... Bakın bir dünya pişimiz oldu. Ama harika oldu. Sevgili dostlar. Deminden beri oynuyorsun bununla anlayamadım. Ah sevgili dostlar bir becerebilsem. Hah. Şöyle güzelce mayonezlerini hem de koyalım üzerine ki çocuklarımız biliyorsunuz mayonez hastası evlatlarımız var. Onlar bunu harika yesinler. Bak bir tanesi de yan tarafımızda bizi bekliyor. Yiyecek Allah izin verirse. Sevgili dostlar çocuklarımızın seveceği şeyleri yapalım. Çocuklarımızın bize çok ihtiyacı var. Anne, şunu şöyle yapamadın. Deminden beri bu performans bekliyorduk. Çok dökmeye ben sevmiyorum. Harika oldu. Şuraya bak çok döktü. Sevgili dostlar, yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Şimdi harika pişmişler. Bakın. Hamur değil yani. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle yiyoruz. Hoşça kalın. Dostça kalın. Hiç hamur değil ha. Hadi. Ben 10 tane yerim. O hani ana. Hani içi hiç şey çekmemiş, yağ çekmemiş. İlginç. Evet içinde yağ yok. Sıfır yağ neredeyse. Sadece dışında var. Yağsız yiyenler için. Biz böyle yaparsak kilo alırız anne.